Şimdi biz burada ne yaptık reklama gitmeden önce? Evet. Karışımımızı hazırladık peynirle beraber. Böyle bir aparatımız var. Evet, ev hanım yani bunlar semt pazarında çok uygun fiyatlara da satılıyor. Ben Pasta şey malzemesi yapıyorum. satan yerlerde ya da yağlı. Rulo, evet. Ya da yağlı üzerine kağıt. de sarabilirsiniz. Aynen, öyle de yapabilirler. Çok da pratik oluyor. Şimdi bunu ince ince kestik. Oda Evet. sıcaklığında erittik. Hemen bir tane gösterelim mi lütfen reklama gitmeden önce? Şöyle kapatıyorum. Böyle çevirerek zaten o kendisi o şekli alıyor. Heh, çok da havalı zaten. Sonra şunu da ekleyelim. Boş kalmasın yukarı kısmımız. Dur ben elimi yıkayayım bir tane yapayım şimdi. Şöyle yapıyorum. Bu ucunun birazcık boş kalmasını istiyorum. Şöyle yapacağım çünkü çıkacak. Ha, diziyoruz yağlı kağıdın üzerine onu sonra fırına Yumurta vereceğiz. sarısı süreceğiz Süreceğiz, üzerine. evet. Çörek otu dökeceğiz susamla. Çok da zarif, çok Şu da da güzel. yumuşak. Hemen şöyle altından. Çevire çevire o zaten kendisi halloluyor. Biliyor muydunuz bu tarifi hanımlar? Ben bilmiyordum. Tatlısını yapıyorum. Evet, Tatlısı, tatlısı da var. pudra şekeri serperek değil mi? Muhallebi. Değil mi? Çok güzel olur gerçekten o da. Şöyle doluyoruz. O kadar kolay ki. Evet. bu Çıkarması kadar. da çok kolay olacak. Birazdan Evet. göreceğiz. Evet, Şimdi bunu fırına vereceğiz. evet. Ve reklamlardan sonra da zaten son halini de göreceğiz. Fırından çıkacak çünkü mikrodalgada milföy hamuru çok kolay pişer. Evet, evet. Biz bunu yapmaya devam edelim. Reklamlardan sonra da sizi burada bekliyor olacağız. Bu kış moda biraz şekil değiştiriyor. Peki sıcak renkler mi moda, soğuk renkler mi? Bu yılın tarzları hangi geçmiş yıldan esinlenecek? Yaptığı defile şovlarıyla farkını ortaya koyan, First Lady'leri giydiren ünlü modacı Rufat İsmail, bu sezonun kış modasının tüyolarını vermeye geliyor. Birazdan. Tekrar beraberiz. Biz reklam arasında milföy hamurlarımızı Emel'ciğimle hazırladık. Şimdi bunu fırına vereceğiz. Değil mi? Bunlar pişerken yaş pasta tarifini sizlere söyleyeceğiz şimdi. Nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Zaten milföy harcını da hazırlamıştık burada. O da burada dursun. Gelelim şöyle canımsın. Yaş pastaya. Şimdi almış olduğumuz hazır pandispanyalarımız var. Yumurta görüyorum. Evet. Vanilyamız, kabartma tozumuz mu? Üzümler ve muzlar, Evet, onlar çileklerle süslemek için. süsleyeceğiz. Nasıl Şimdi, yapıyoruz önce? Pastamızı alacağız, şantimizi çırpacağız. Krem şantimizi. O hemen hazır olacak. Arasına mat fıstık, damla çikolata, meyve koyacağız. O krem şantiyi nasıl Güzelce. hazırlayacaksın? Hemen çırpacağız şimdi. Güzel. Sen Miktarda. onu çırparken ben sorumu sormak istiyorum. Çünkü salgın hastalık dedik, grip dedik, soğuk algınlığı dedik. Ton öksürük dedik ki ben de öyle kuru kuru öksürüyorum. Siz de sağ olun bana suyumun içerisinde nane yağından damlattık. O da çok güzel, çok da faydalı dediniz. Ne tavsiye edersiniz? Öksürükte özellikle çocuklarda gece hani olur ya horoz gibi, köpek öksürüğü gibi derler kurup öksürüğünde. İlaçlar da etki etmez. Onlar da hodan yağının içine, hodan aslında galdirik Giresun'da olan galdirin otu yağı. vardır. Evet, Çok güzel kavurması olur. Evet, onun yağının içine birkaç damla Herkesin frankincense günlük ve selvi damlatıyoruz. Selvi yağı. Ve onu göğsüne masaj yapıyoruz. İnanın 15-20 dakika sonra uyuyorlar, öksürük kesiliyor. O malzemeler var mı burada hemen hazırlasak o yağ karışımı? Hodan yağı yok yanımızda, onu bilemedik. Şimdi öksürük sorusu gelmiş Evet. galiba ama hazırlardık. Hodan yağı, Evet, selvi selvi, ve frankincense yani günlük. günlük kullanacağımız yağı alıyoruz. Bunların ölçüleri önemli mi yoksa? Önemli, onu eczacı zaten doz olarak formüller var eczacılarda. Onlar karıştırıp verebiliyorlar ya da verirken tarif ediyorlar. Çünkü çocuk yaşına göre doz değişiyor. 8 yaşın üzerinde doz farklı oluyor. 2 yaşın altında doz farklı oluyor. 2-8 yaş arasında doz farklı oluyor. Bunlar çok da önemli. Tabii. Çok Nasıl önemli. ilaç alınca üzerine o kutuların Evet, 2 çok kere önemli. aç karnına, tok karnına bir kullanma tarifini yazdırıyoruz, unutuyoruz. Ve çünkü bir çok- de ilacın içindeki aktif bileşen nasıl önemli? Biz parasetamolü 500 mg kendimiz içiyoruz. 250'liğini, 120'liğini bebeğe, 250'liğini çocuğa veriyoruz. Aynı. Doz çok önemli. Ona pozoloji diyoruz. Bu hazırlanan yağı göğsümüze Göğüse sürüyoruz. Bebeği ya da çocuğu yatırıyoruz. Mesela benim kendi çocuklarımda ben bununla geçiriyorum ki eşim pediatrik onkolog. Evde kıyamet kopuyor.
Anneniz yağ yapsın o zaman falan diyor. Ay canım ya. Evet, bir şey olunca tabii. Kadınlar bilir. Kadınlar bilir. Rahat olun erkekler. Anneniz bilir diyor. Şimdi bu günlük dediniz değil mi? İçinde o eskiden bunu böyle tavada ısıtırlardı. O sığala aslında. Sığala Ege sizin bölgede olan. Onun Latince işte şeyler çok önemli. Bitkinin gerçek ismi. Onun Liquidambar orientalis adlı bir bitki. Pardon. Ben yine böyle oldum. Siz gördünüz mü o günlüğü? Böyle küçük küçük damla sakızına benzeyen Evet, bir şey. evet. Bu Sıcak Tavada- sıcak. Arap evet. Arap Yarımadası'ndaki Boswellia carteri'den elde edilen günlük. O Liquidambar'dan. Ona sığala diyoruz aslında ama bazen günlük de diyorlar. Haklısınız, çok benziyor. Karıştırılabiliyor ama çok benziyor. Şunu Ama öğrenmiş mesela olduk. Yapılsın. Korkutmayın sizi. Ay, Yapılsın. canımsın. Yapılsın. Şunu öğrenmiş olduk bugün sizden. Yağlar, aromaterapi yağları sıkıntılardan, hastalıklardan kurtulmak için çok güzel çözümler. Bunu eczacılarımıza hazırlatmamız gerekiyor. Yani ilaçlar da zaten bu yağlarla yapılıyor. Çünkü uçucu yağlar çok faydalı yağlar. Onu özellikle belirtelim. Çok güzel karışımlar, öksürüğünüz varsa, hastalığınız, egzamanız varsa, mantarınız varsa, sedefiniz varsa, menopoz döneminde Evet. özellikle hanımlar kullanabilirler, Menopozu- hamileler kullanabilirler. Biz çok güzel çatlaklar için karışımlar hazırladık örneğin. Evet, evet. Menopozu hemen hazırlayabiliriz. Çünkü Hemen. menopoz kokuyla da etki ediyor. Menopozu. Faydası ne oluyor? Sıkıntılardan bu arada bir Evet, sıcak ateş basan- basmaları, yılan yağıyla misk adaçayı yağını karıştırıyoruz. Bu ateş basmaları, böyle boynlarından buradan hani şey oluyor derler ya, bu fenalık geldi onlar. Fazla stres, gerginlik, siklusun değişmesi gibi durumlarda ama daha çok strese yol açan ve o zamanda gerginlik durumlarında çok rahatlatıyor. Çünkü miskada çayının çalışmasında bakılmış ki vücut kortizol seviyesini o %36 düşürüyor. Ha, öyle bir faydası var. Evet ve Neleri bilimsel bir karıştırıyoruz? bilimsel miskada çayı Sage sclera'yla bununla yılangı karıştırıyoruz. Yılang çok kıymetli. Bunu da paylaşacağım. Ezgi Sertel'le Kadınlar Evet, Bilir bu de. Yılang o söylemeyelim parfümün ismini. Onun top notası 5. Hiç anlamadık. Tanıdık gelir. Çok tanıdık gelir. Bu da ada çayı. Şöyle yapıyoruz. Yılang ve ada çayını birer damla bileklere şöyle, özellikle bileklerden en çok emilir. Kulak arkasına ve burada hatta nervus vagus dediğimiz vagus sinirini aktive ediyoruz ki beynimizle bağırsaklar arasındaki sinirdir. O böyle bağırsaklarımızda şey olur ya, sanki kelebekler uçar streslendiğimizde ya da işte ishal yapar bizi stres falan, ona da çok faydalı olur. Kokluyoruz, buraya sürüyoruz. Ve boynumuza, sinirlerimize boynumuza yediriyoruz. sürüyoruz. Bir de yılan kadınlarda çok ciddi afrodizyak özellikler gösterir koklamayla. Çünkü içindeki özel aldehitleri ve esterleri sayesinde. Kadın tipi cinsel isteksizlikte. Sadece koklamayla, antidepresansız veya ilaçsız, yastığına damlatarak, bu hava yayıcının içinde ortama koyarak, bileklerine, Bunu çok sevdim ben. evet bileklerine, biz size onu hediye edelim, ister müşterilerin yani konuklarınıza ikram edin, ister burada kullanın. Ay, çok nasıl şekersiniz, arzu çok ederseniz teşekkür hediyeniz ederiz. olsun. Böyle koklayarak yastıklarına, kulak arkalarına sürerek cinsel isteksizliklerini de atlatmış oluyorlar. Yani yağların çözümü çok. Aklınıza gelen her şeyin yağlarla rahatlıyoruz. Çözümü de var. Ama yeter ki neyi nasıl kullanacağımızı ve miktarlarımızı bilelim. Size çok teşekkür ediyorum. Ben çok sağ olun. teşekkür ederim. Uçağa yetişecek çünkü değil mi? Gaziantep'e gidiyorsunuz. Gaziantep Eczacı Odası'nda 2 gün eğitimim var eczacı ve doktorlara. Oraya gidiyorum şimdi. Çok selam söyleyin olur mu? Söyleyeceğim. Çok teşekkür Ben ediyorum. çok İyi ki teşekkür geldiniz. ederim. Çok Tekrar tatlısınız. beklerim. Ay siz de öylesiniz. Çok- çok kibarsınız. Çok teşekkür ederim. Çok güzel Sağ yere ol. gidiyorsunuz. Bu Antep Çarşı'yı gezin. Uzun zamandır gitmedim. Tamam. Olur mu? Tabii. Güzel yemeklerinden de yiyiniz Yiyeceğim gitmişken. inşallah. Ki sizi Yiyeceğim. zaten çok güzel ağırlayacaklardır. Tabii, Gaziantep'liler hep öyledir. Öyleler. Görüşmek üzere. Yolunuz Çok- açık Sağ olsun. olun, sağ olun. Görüşmek Sevgiler. üzere. Çok Ay, çok memnun oldum. şekersiniz. Kolay gelsin. Çok güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun.